Kostümün çok güzel. Nereden? Mahmut Paşa'dan mı? Senden değil, keşke senden olsaydı. İster misin bana bir tasarım yapmak? Dike dike bugünlere geldim dedim. 3 ay 20 gün hapis cezası verdiler bana. Emekli maaşım 12.500 lira. Evim arabam var. Taliplerime açığım. Sana diktirip sonra parasını vermeyenler oldu mu? Yani var tabii canım, olmaz olur mu? Kaçan. Sen Nüket Hanım ödemedi. Nüket Duru. Bizim kıyafetlerimiz ona uymaz çünkü kadın terzisi. Dedim Bülent Ersoy'a. Evet. Senden de kimse beklemezdi sanki ama böyle bir bozuştuğunuzda mı söyledin Borcunu bunu? ödemedi. Ne yapayım? Alana kadar akla karıyı seçtim. Ay bunu bana bu Akit TV'nin fesli, cepkenli, Maraş dondurmacısı kılıklı Bülent de sormuştu. Bu işin sonu nereye varır diye. Vatansever değil, vatanperver bir adam. Bugünkü konuğum Barbaros Şansal. Onu tanımlamak biraz zor aslına bakarsanız. Bir moda tasarımcısı ama ona sorarsanız sadece bir terzi ama. Ama hem aktivist hem de delicesine anarşist bir tarafı var onun. Hem başka ünlülerle hem de yer yer toplumun farklı kesimleriyle ters düşen vatansever değil, vatanperver bir adam. Bugünkü konuğum Barbaros Şansal. Bravo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Harika görünüyorsun. Sen daha harika görünüyorsun. Kostümün çok güzel. Nereden? Mahmut Paşa'dan mı? Senden değil, keşke senden olsaydı. İster misin bana bir tasarım yapmak? Tabii ki dikerim. Ay çok sevinirim. Zaten hangi ünlülerle neler neler diktin? Dike dike bugünlere geldim dedim. 3 ay 20 gün hapis cezası verdiler bana. Belki de yerine başka bir harfe basmış olabilirsin. O yargıçın yaratıcılığıydı o. Benim değil. Anlıyorum. Nasılsın? İyi misin? Gayet iyiyim. Çok da keyifliyim. Sen de çok güzel gözüküyorsun. Ben zaten yakışıklıyım. Kesinlikle. Harika bir program olacağına da eminim. Ben Hiç de şüphem yok. inanıyorum. Aslında enerjik başladık da azıcık sanki düşecek gibiyiz. Çünkü gündemle başlıyoruz programımıza. Tatsız Başlayalım. bir başlangıç olacak. Ama öncelikle gündeme dair düşüncelerini duymak istiyorum senin. Çünkü zaten sen düşüncelerini söylemiyorsun. Bas bas bağırıyorsun. Aynı zamanda her sabah kalktığımızda haberlerde, sosyal medyada inanılmaz olarak adlandırabileceğimiz şeyler görüyoruz. Hepsinden önce şunu sormak istiyorum. Kendini güvende hissediyor musun? Evet. Gerçekten mi? Tabii 65 yaş üstü toplu taşıma kartım var. Metro kullanıyorum. Ama tabii ben kadın değilim. Çocuk değilim. Hayvan? Hayvan değilim. Aslında hayvanım. Memeliler sınıfından Homo sapiens sapiens, üreme mevsimi olmayan, kendi türü dışındaki canlılara bile ilgi duyabilen, hatta cansızlara bile cinsel istek duyabilen bir türün elemanıyım. Ama ben potansiyel tehlike olmadığım için kendimi güvende hissediyorum. Zaten yapacakları bir şey kalmadığından dolayı bundan sonrası ya alnımda kurşun ya sırtımda hançer olur. Onda da benim yapabileceğim bir şey olmaz. O ana kadar güvendeyim. Geçmişten bugüne baktığımızda münevverleri, özge canlıları görüyoruz ama öğrenmemeye yemin etmiş gibi bugün de bir tarafta Sıla Bebek, diğer tarafta Narin, bu tarafta İkbal ve Ayşegül, Ayşenur. Daha bu kayda başlamadan önce Gebze'deki katliam. Kim bilir yayınlanıncaya kadar bu Neler program olacak daha nelere tabii, uyanacağız. Bu işin sonu sence nereye varacak? Ay bunu bana bu Akit TV'nin fesli, cepkenli, Maraş dondurmacısı kılıklı Bülent de sormuştu. Bu işin sonu nereye varır diye. İşin sonundayız zaten. Bir başına bakmak lazım o yüzden. Nereden başladığını, yani kaynağından kurutmak gerektiğine inanıyorum. Burada yalnız şunu hemen belirtmem gerekiyor. Buradaki cürüm kötüdür ama adaletsizlik cürümden de beterdir. Yani Gökçer Tayincioğlu'nun Milliyet Gazetesi'nden istifasına sebep olmuş olan cezasızlık makalesinden beri ki yıllar oldu. Bir cezasızlık hükmünden dolayı biz bütün bu cürümü seyrediyoruz. Bize seyrettiliyor. Ancak cürümü yapanlar, bu cürümde cezasızlık olarak göz yumanlar kadar bu cürümü sürekli topluma pompalayarak kanıksatan medya da aynı derecede suçlu. Yani dakika geçmiyor ki muhalif ya da yandaş hiç fark etmiyor. Kanallarda hiddet, şiddet, vahşet, şevhet, bu dizilerden gündüz kuşağı kadın programlarına kadar. Yani sürekli bir dehşet içinde bizi yaşatmaya çalışıyorlar. Hele sosyal medya daha da tabii
Herkesin her konuda fikri var ve herkes her şeyi biliyor ya orada. En çok bilenler En zaten. çok bilenler orada. Ve onlar kendi kimlikleriyle de değiller. Çoğu anonim olarak orada. Halbuki bilmiyorlar ki IP'den Tabii kimlikleri canım. hemen tespit ediliyor. Evet, bu bir gerçeği bu ülkenin, ama pedofili ve zoofili sadece Türkiye'ye has bir şey değil. İnsanlığın hemen hemen her bölgesinde, yani Hindistan'da da Bulgaristan'da da görebiliyoruz. Bizde nedense galiba biraz meraklı. Yani toplum bunu istiyor. Toplum bunu reddetse, tepki gösterse bunu sana sunamayacaklar o zaman yani. Yani 12 yaşın altında bir çocuğunun görsellerinin yayınlanması, fotoğraf ya da video, gelişmiş ülkelerde yasaktır. Sen şimdi küçücük bir kız çocuğunun fotoğrafını, o gülümseyen temiz yüzünü sürekli paylaştığın zaman sapkınlar için bir hedef haline geliyor o yaştaki çocuklar. Çünkü olan bir olayı referans alabiliyor. İkincisi, tabii bana göre daha da önemlisi, sadece pedofili olarak değil, zoofili de aynı şekilde bence ahlakın temelinde sorgulanması gerekiyor. Yani din ayrı, Evet. ahlak ayrı olarak konuşulması gerekiyor. Öyle de olmuyor. Dini ahlak, ahlakı din zannediyorlar. Biraz karışıyor işler. Kötüdür. Yani Müge Anlı, Esra Erol neyse bana göre bu vahşet haberlerini yayınlayan ana haberler de o. Çok bir farkını görmüyorum. Zaten o programlarda cinayetleri, ihanetleri işliyor sürekli. Dedin ya böyle küçük çocukların fotoğraflarını paylaşıyorlar falan diye. Son zamanlarda aslında bu sosyal medyanın artmasıyla birlikte Instamamlar çıktı. Takip edersin, sen de fenomen anneler işte çocuklarına kıyafet giydiriyorlar, onlarla reklam alıyorlar vesaire. Doğal olarak sosyal medyalarında kendi çocuklarını da paylaşıyorlar. Senin söylediğinden anlamam gereken şu mu aslında? Bu da zararlı mı? Çok zararlı. Çok ünlü bir ailenin İngiliz anne, Türkiye'li baba, Ya. çok ünlü bir ailenin çocuğu Facebook'taki paylaşım yüzünden kaçırıldı ve zor kurtarıldı. İkincisi, bu çok ünlü fenomen anneler. Benim Instagram'ım yoktu. Bilmiyorum yani ben, ama duyuyorum. Çok yıllar önce, daha bu Instagram yokken, Harbiye'de hemen Vali Konağı'nın karşısında diğer adı Kapıcılar Parkı olan küçük bir park vardır. O parkta bugün oturuyoruz arkadaşlarla, böyle Çişantaşı'nın ünlü fenomenlerinden biri geldi. Böyle şık markalar içinde, çocuğu da küçük bir oğlan çocuğu, onu da en pahalı markalardan giydirmiş. Çocuk kum havuzunda oynuyor. Anne bağırıyor, çık oradan. Oraya kediler çiş yapmıştır. Ya çocuğu parka getiriyorsun, kum havuzunda oynayacak. Ona göre giydir. İşte belki de bu sınıf atlama mücadelesi ya da başka kostüm giyen bir toplum mücadelesinden dolayı aileler çocukluklarında göremediklerini, haksız kazanç ve sebepsiz zenginleşmeye haiz olduklarında çocuklarına yükleyip teşhir etmeye çalışıyorlar. Çok çirkindir. 12 yaşın altındaki çocukların görsellerinin kullanılması derhal yasaklanmalıdır. Peki çok şaşırdığım bir şey oldu mu son günlerde? Çok kötü ya da çok iyi. Ya bu kadar da kötü olmaz veya işte vay be bunlar da var mıymış dediğin iyi şeyler var mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp bir şeye şaşırmamak mümkün değil. 10 dakikada bir şaşırıyorum. Mesela evvelsi akşam Ankara Çankaya'da arkadaşlarla yemeğe gittik. 3 tarafı açık bir mekan. Yani üstü de yok, bahçe. Fakat garson arkadaş geldi, dedi uygulama varmış, polisler geziyor. Sigara paketlerini masadan kaldırır mısınız? Açık havadayız dedim. Olsun, bunlar geliyorlar dedi. Kaldırdık, kaldırıma çıktık sigara içmek için açık havadan. O arada bir resmi, 2 beyaz sivil araç yanaştı. Arabalar park etmesin diye kuka vardı yolun kenarında. Bir tane sivil polis hanım ağzında koca bir sigarayla indi resmi araçtan. Bir tanesi üniformalı, bir tane kırmızı kareli böyle kovboy gibi bir arkadaş sivil. Bize doğru yürürken ilk yaptıkları şey kukalara tekme atmaktı. Aa. Ve bunlar, dedim kim bunlar? Dediler memur. Bizi kurallara uyduğumuz, mekanın dışında sigara içtiğimiz için cezalandıramayacaklarından dolayı nefretlerini bu şekilde kusuyorlar. Cezalandırmak mı istiyorlardı yani? Bizi değil, yani işletmeyi cezalandıracak. Hani biz işletmeyi koruduğumuz için, açık hava olmasına rağmen dışarıda sigara içtiğimiz için ve bu ihbarın bize geldiğini anladıkları için sinirden bunu yapıyorlardı.
Yani artık mekanlar birbirine haber veriyor. Muhtemelen de mekanlara o memurlardan biri de haber veriyor olabilir Tabii. daha önceden. Hani çocuğunun okul taksidi vardır, karısı saçını sandıra yaptıracaktır falan. Olur, Evet, ihtiyaçlar biraz daha marka babında. giymek istiyor olabilirler. Marka mala denir dedi Süleyman Demirel. Benim bugün ne giysemden kovulmamın sebebi tabii Ivana Serde marka senin gibi mala denir dediğim için. Ama sen de Türkçeyi bir garip kullanıyorsun. Türkçenin esnekliğinden faydalanıyorsun gibime Ha geliyor. evet, Radyo Televizyon Üst Kurulu Türkçenin esnekliğinden faydalanarak eşcinselliğe ilişkin espriler yaptığı ve bu espriler vasıtası ile eşcinselliği meşru bir olaymış gibi yansıtmaya çalıştığı kanaatine varıldığından dolayı diye bir müeyyide almıştım. 2 senede yasak almıştım, başka isimle bile ekrana çıkmama yasağı. Eşcinselliğe gerek yok ki. Külliyenin iftar sofrasına bakın, orada transseksüeller ağızlarında besmele ile iftar açıyorlar. Yani hani Türkiye'de neye göre eşcinsel, neye göre düzcinsel? Memleket eğri cinsel zaten. Peki madem memleket dedin, Türkiye'nin geleceği nasıl sence? Çok parlak. Ama Güler Sabancı gibi söylemiyorum bunu yani. O para açısından öyle söylüyor olabilir. Para parayı çeker, normaldir. Ben Türkiye Cumhuriyeti dinamikleri çok yüksek bir ülkedir. Servis, imalat, montaj sanayileri, coğrafi konumu çok önemli olmasa da turizm sektörü vesaire. Biraz topraklarımızı rahat bırakıp her yeri madenlerle parçalamasalar, gelecek kuşaklara aktarsalar daha da iyi olacak ama Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde şöyle bir özellik var. Benim en büyük umudum aslında bu toplumun dönekliği. Yani çok hızlı döner bu toplum. Bugün alkışladığını yarın taşlar, yarın taşladığını bugün alkışlar. Köfteci Yusuf hikayesi gibi işte son günlerdeki. Aynen. Hazırda çıkmışken onu da Yok, ben köfte konuşalım. yemem. Ayrı da şöyle Türkiye'nin önü aydınlıktır. 2025 Ocak ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti yeni bir döneme girecek. Hem siyasal hem sosyal hem ekonomik olarak. Tabii ki bir zorlu bir sürecin arkasında laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti varlığını daha aydın, daha özgür, daha demokratik bir şekilde sürdürecek. Yani iktidarların hatalarının faturaları ne kadar halklara kesiliyor olursa olsun bu değişecek. Bir örnek anlatayım, vaktimiz var. Evet, lütfen. Yıl 1900, yanılmıyorsam 72, İsmet İnönü'ye karşı Bülent Ecevit güçleniyor. Ben de ortaokuldayım Alman Lisesi'nde. Matit Manukyan da vergi rekortmeni çıkmış, bu genel evlerinin patroniçesi. Süleyman Demirel de yanılmıyorsam ya başbakan ya cumhurbaşkanı, berat verecek. Teşekkür şilti. Evdeyiz biz, anneannem, annem. Babam geldi. Babam çapkın, kent soylu, yani benim annem kaç evlilik, babam kaç evlilik, hani cinsel devrimini tamamlamış bir aileyiz. Babam geldi çok hiddetli. Rezil olduk dünyaya. Genel ev kadınına başbakan berat mı verir? Böyle şey olmaz, konuşuyor. Annem gayet sakin babama döndü. Senin gibi pezemekler olduğu müddetçe o kadın çok daha fazla para kazanır dedi. Anneannemde hiç ses yok. Anneannem masa başında fosur fosur bahar sigarası içiyor, kutu. Onun da derdi başka. Ona da demişler ki Bülent Ecevit eğer seçimi kazanırsa ülkeye komünizm gelecek. Komünizm gelirse çöpçülerin maaşı o kadar çok yükselecek ki onlar bizim apartmanda daire kiralayabilecekler. Ve apartman çöp kokacak. Ama apartman çöp kokarsa alt katımızda ikamet eden ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer rahatsız olup binadan taşınacak. Binanın prestiji düşecek diye düşünüyor. Oo, bir dönem böyle çok korkuttular Evet, değil mi? zaten. Ama komünizm gelse biz de onu kendimize benzetiriz zaten de. 2 ay sonra seçim oldu. Bülent Ecevit tek başına başbakan olduğunda Hürriyet Gazetesi'nin o büyük punto başlığını hiç unutmuyorum. İmamın karısı Sevtap Çetinkale mini etekle sahneye çıktı. Bu ülkeyi bundan daha iyi anlatan bir anım yok benim yani. Hani Kumkapı cinayetini de hatırlarsanız, o mütehassıp anne ve kız kardeş mahkemede ama akşam brotelli elbiseyle gazinoda, içkili gazinoda şarkı söylüyor. Türkiye bu. Türkiye'nin bu dönek tarafı, utanç bunu söylemek ama toplumun kararsız ve hızlı dönen yapısından dolayı hiçbir iktidarın garantisi olmaz bu topraklarda. Kötü bir şey söylüyorsun ama iyi bir şey de En büyük söylüyorsun kargaşalardan bir en taraftan. yalın çözümler doğar. Şimdi Merakverse tarafımız var. Madem Tamam. gündemi geçtik, şimdi hayatın çeşitli dönemlerine baktım. Eyvah. Tabii şimdi özele iniyoruz birazcık Barbaros. İn canım, genele in, genel bunlar, Olmaz, genel. özeldeyiz şimdi. Ailenden bahsettin. Bayağı anormal zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyorsun. Yok, anormal değil. Yok, anormal zengin değil. Yani varlıklı bir aile.
Ama anormal zengin değil. O yıllarda yani 50'lerin sonunda zaten öyle çok zenginler yoktu. Olanlar işte Sadıkoğlu ailesi gibi vesaire kent soylu, daha çok ekaliyet zengindi. Gayrimüslimler daha zengindi. Tabii. O 55'ten sonra Rumların mallarına çöküldü. Daha sonra mübadele oldu falan filan. Hep bir yağma ganimet işgal kültürü devam etti. Ve yerli halk zenginleştirildi. Tabii fakir aile değildik. Yani gümüş mama kaşığım yoktu ama porselen kapta başladım mama yemeye. Siz ne zenginiydiniz? Nereden kalma bu zenginlik? Kalma değil canım. Menderes sayesinde. Bizim eve girer çıkardı. Küçüktüm ben. Bana itfaiye aracı bile getirmişti. Annem babam NATO'da çalıştıkları için böyle ışıklı pilli bir şey. O devirde yok öyle şeyler. Sonra 1962'de Menderes ve arkadaşları idam edildiğinde annem balkona bayrak astı. Anne ne yapıyorsun dedim. Adnan amcayı öldürmüşler. Sen sus bilmezsin dedi. O öldürüldü, bütün suç ona kaldı. Biz temizlendik dedi. Öyle zengin olunuyor bu ülkede. Bayağı cemiyet hayatında mıydı peki Tabii ailen? tabii canım. Hep öyleydi. Nasıl o zaman? Mesela babam annemle evliyken Gönül Yazar'la Kulüp 12'de nişan yaptı. Bak ne güzel bir ailemiz var. Buna şimdi güzel diyemezsin canım sen Gülerim de. sadece. Bu onların hayatı, onların özel hayatı. Karar verme mekanizması ben değilim. Öyle hissetmişler, öyle tercih etmişler, öyle yapmışlar. İyi ki de öyle yapmışlar. Ben 7 yaşında yatılı okumaya başladım. Benim çocuk odam pek olmadı. Çünkü sosyal hayatları ağır, cemiyet ailesiydi. Benle uğraşacak halleri yoktu. Ayrılıyorlardı zaten. Beni yatılı okula, ben hep yatılı okullarda büyüdüğüm için daha erken geliştim. Daha erken sosyalleştim. Ama tabii ilkokula başlayana kadar beni ailem çok mükemmel yetiştirdi. Yani kırmızı ışıkta duracaksın, yaya geçidinden geçeceksin. Kalabalıkta pırt yapmayacaksın, burnunu karıştırmayacaksın falan öyle. Ben ilkokula başladım. Sol tarafımda bir arkadaşım, sağ tarafımda da bir kız arkadaşım var. İsimlerini vermeyeyim, herkesin tanıdığı isimler bunlar. Öyle mi? Tabii ki. Soldaki erkek pipisini gösterdi. Sağdaki kız silgimi çaldı. Sosyal hayat başladı. Ben Türkiye'yi tanımaya başlamıştım ilkokul 1'e başladığımda yani. O zamandan yatılı okumaya başladın Hep değil mi? yatılıydı, evet hep. Bir de çok fazla lisede okumuşsun. Ya sorma, hep takdir hep tasdik. Neden öyle oldu? Hepsinden de atıldım Evet. diyorsun aslında. Neden atılıyorsun? Yani lise 2'de atılmamda benim suçum yoktu. Neydi? Müzik öğretmeni çok yakışıklı bir adamdı. Engin Çağlar'a benziyordu. Biz de müzik odasında öyle baş başa biraz sohbet ediyorduk. Müdür bizi yakaladığında çay içiyorduk. Yanlış bir şey yoktu. Ama adam bana evli olduğunu söylememişti. Yani hem onu hem beni attılar okuldan. Tanıdığımız bir müzik öğretmeni mi peki? Yok şey değil. Tanımıyorsunuz. Ta 70'lerde olan olaylar bunlar. Başka neden atıldın? İstanbul, Alman, İzmir, Fatih, Vefa, Maltepe, Fenerbahçe. Fenerbahçe'den mezun oldum. Oradan atılmadım. Ah iyi şükür. Oradan mezun olduktan sonra İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni kazandım. 78-79 yıllarında. O zaman Marmara Üniversitesi değildi orası. Anlayan anlar diploma meselesinden. Ama sonra 1980 ihtilali oldu. Kırmızı Converse pabuçlarım var diye komünist olmakla suçlandım, tutuklandım falan. Sonra 9 yıl bir sürgün yedim 89'a kadar. İşletme okuyorsun ama modaya olan aşkın nereden geldi? Şöyle işletmeyi tesadüf, Türkiye'de karar veremiyorsunuz ne okuyacağınıza ya da kim olacağınıza. Sistem ve rejim sizi devşiriyor. Ama ben 7 yaşında babaannemin yanında düğme dikerek, Saraylı Müşerref, Deli Saraylı babaannem benim, ışığı bol olsun. Çok müktedan kadındı, keman çalardı, piyano çalardı, likör de yapardı, Kur'an da okurdu. Eskiden öyleymiş. Öyle, onlar muallim mektepleri öyleydi zaten. Onu kaybettik tabii çok uzun yıllar önce. Onun yanında Mevhi Beyinünü ve Toto Karaca'nın günlük elbiselerinin düğmelerini dikerek mesleğe başladım. Harçlık çıkarıp sinemaya gitmek için. Yani çok küçük yaşta başladım. 61 yıl olmuş ben iğne ve iplikle tanışalı. Oo, zaten 59'lusun. 57'liyim aslında. Askerlikten Öyle mi? dolayı 59 evet. 10 Temmuz doğumlusun. Evet, yan geç burcum. Bak Ben de kan grubum bütün 0 bilgiler RH var. pozitif, dulum. Emekli maaşım 12.500 lira, evim arabam var, taliplerime açığım. Düşükten mi yatırdın sen peki? Bağkur öyle, şeyini? annem yükseği yok ki onun. Biraz az geldi Ama bana Bağkur çünkü. öyle. Bağkur'da yüksek yatıramıyorsun. İşverensin. Eskiden daha fazla açıklık vardı Eskiden, arada. SSK eskiden. ve Bağkur arasında. Onu 2008'de kanunu değiştirdiler. İlk giriş maaşıyla son maaşın arasının ortalamasını alıp bölüp emeklileri kazıkladılar. Sen de onlardan biri misin? Aynen.
Yaşa takılanlardan değilim ama mağdurum. EYT değilim ama emekli maaşı mağduruyum tabii. Ama almıyorum ben o maaşı tabii, bağışlıyorum. Harika yapıyorsun o zaman. Modaya olan aşkından bahsediyorduk. Bunu iş olarak yapmaya nerede karar verdin? Tamam 60 senedir dikiş dikiyorsun ama. Şimdi ortaokuldayken harçlık çıkartmam gerekiyordu. Babaannemin mandal torbasından tahta mandalları çaldım. Onları kumaş boyasıyla boyadım. Yapıştırıp sallanan bir sandalye formu yaptım. İçine de kuru çiçekler. Belediyelerden çiçekleri çalıyordum bahçeden, kurutuyordum. İçine cam macunuyla koyuyordum. Onları satmaya başladım. İlk denememde Kızıl Toprak'ta Kadıköy'de bir tuhafiyeciye götürdüğümde çok beğendiler. Satarız ama ambalajı yok dediler. Ya. Sonra Eminönü'nden o eskiden şarkıcılara orkide yollanırdı şeffaf kutular içinde. Onlardan aldım, ondan ambalaj yaptım ve para kazanmaya başladım. Yani yaratıcılığın, buluşun, tasarımın para kazandırdığını ortaokulda fark ettiğimden beri bütün meslek hayatım onun üzerine gitti. Sonra 89'da Türkiye'ye döndükten sonra ustam Yıldırım Mayruk Beyefendi ile başladım. 36 yılda Hep öyle geçti. onunlaydın değil mi? Neredeyse. Sadece onunla, evet. Sadece onunla. İlk büyük işini hatırlıyor musun? İlk neyimi? İlk ne dikmiştin? Büyük işi. İlk dikişim bebeğime, Elif bebeğime elbise diktim. Ama ben büyük Ha, işini büyük iş. soruyorum. En böyle Bir sürü büyük iş. olan, 10 bin aklında kadın, hepsi kalan. çok büyük iş bunların. Ya ilkini soruyorum ya. İlki- İnsan ilkini unutmaz. Yo, ya benim hepsi benim çocuklarımız gibi o elbiseler bizim. Yani birbirinden ayırmamız mümkün değil ama tabii unutulmaz işler de var. Evet, onları merak ediyorum Mesela aslında. var Müfit Bey'in gelinlerine 2 erkek kardeş, 2 kız kardeşle evlenirken 2 gelinlik yapıldı. Biri 21 kilo, biri 17 Oo. kiloydu. Ya evet, ama hiç sıkıntısız taşırlar. Rekonstrüktif, metamorfozik bir teknikle halüsinatif provokasyon yaparak dikiş diktiğimiz için Hazreti Google'a bakarlar izleyiciler bunlar için. Biz altına hemen açıklamamızı yazarsın. yazmamız gerekiyor. Var tabii, mesela Victoria Beckham'ın Vogue'un kapağında giydiği elbise var. Maria Schneider var. Zeki Ahmet Yamani'nin OPEC'in kurucusu, Dünya Petrol Ticareti'nin eski Suudi Arabistan Petrol Bakanı'nın kızının Sara'nın rüyası, Kempinski Sarayı'nda yaptığımız defiledeki, düğündeki elbiseler var. Sadece elbiseler değil, düğünün bütün konseptlerini de yapıyorduk biz o yıllarda. Yani tüm düğün konseptiyle birlikte. Ama hepsi, yani ben küçücük bir şey de diksem, İnşaat Kalfam'ın evlenen imkanı olmayan kızına gelinlik de diksem, hediye etsem, o da benim için çok değerli. Yani birbirinden ayıramam ben eserlerimizi. Yani tabii mutlaka öyledir ama insanın aklında şöyle bir şey kalır aslında, onu öğrenmek istemiştim. Sen bana gerekli cevabı verdin, teşekkür ederim. Bir programda diyorsun ki ben de ne dedikodular var. Bütün sektörün düğünlerini yaptığın için tabii kim bilir neler duyuyorsun. Bize böyle ufaktan Görüyorsun bir şey, bir de. değil mi? Hem görüyorsun hem duyuyorsun. Görüyorsun, yani dubleks suite'de gelini hazırlarken damadın erkek arkadaşıyla öpüştüğünü de görüyorsun. Neler neler. Kara kutusun o zaman Yok, sen. kutu pense. Kara mara değil canım, kara işim olmaz benim. Neler var başka peki? Çok şey var ama tabii ikinci ve üçüncü şahısların özellerini konuşmak bana yakışmıyor. Yük olmuyor mu üstünde? Ya şöyle bir kus rahatla Onu herkes ala istiyor. gelmişken. Yok, şöyle, yani herkesin bildiklerini sarkastik bir hicivle zaten gösterilerde falan anlatıyorum, bilinen şeyleri. Ama tabii ki çok özeller doğru değil etik olarak. Hatta bir tarih Aydın Doğan Bey Yıldırım Bey'e yanaşıp sana açık çek vereyim, yazsana bize bunları dediğinde Yıldırım Bey onlar bende mezara diye cevap verip çeki reddetti. Bizi tercih etmiş, bize güvenmiş, bize inanmış insanların sırlarını diğer insanlarla paylaşamayız. Bu bizim ahlakımıza ve inancımıza çok aygırı bir şey. Sence sen böyle bir sır tutuyorsun diye mi sana iyi davranıyorlar? O da olabilir, Değil korku, mi? tabii korkuyorlar. Bir taraftan söylememenin faydası da bu aslında bakarsan. Evet, çok iyi değil mi? Taktik çok iyi. Evet, Çok itaat belki et yoksa. etsinler. Yoksa alışığız böyle itaat ettirme Severim ben, şeylerine. yatak odalarında demokrasi yoktur. Emir alınır, çatır çatır verilir. Ay dur, yatak odasına şimdi girmeyelim. Televizyona girelim. Peki. Tamam. Televizyonda çok fazla program yaptın aslında. Eskiden televizyona çıkmak bugüne göre çok daha değerliydi. Televizyonun bir prestiji Tabii. vardı. Bakma şimdi biz YouTuber'lardayız. Burası biraz
daha prestijleşti ama televizyon da televizyondu yani eskiden. Tabii tabii. Eskiden Habertürk olsun, şimdiki adı Nabertürk. Mesela Show TV olsun, şimdiki adı Göster TV. Star TV olsun, şimdiki adı Satar TV. Yani o zamanlar daha nitelikliydi. Çünkü televizyonlardaki figürlerdi gerçi artık Jülide Gülizarlar falan yok. O dönemleri geçelim, o TRT dönemleri, ama gene de mecra içindeki medya daha özgür. Seyfi Dursunoğlu'nun Evet. programlarını hatırlayın. Adama elbise giymeyi yasakladılar. Ama sonra Bülent Ersoy'a program yaptırdılar. Yani etik değerler, Türkiye'de özgürlükler ve demokrasi adına etik değerler çok hasar aldıktan sonra ve medya artık işi medya olanların yerine iktidarlara yakın olup ticaret yapanların kurumları haline geldikten sonra iktidarların borazanı olarak devam etmek zorunda kaldılar ve kültürlü, entelektüel, bilgili insanları ekranlarda istememeye başladılar. Çünkü eskiden biz çocukken biz kimlere hayrandık? İdil Biret, Suna Kan vesaire. Tabii. Yani büyük emeklerle sanatkar olabilmiş, bir yerlere gelebilmiş insanlara hayrandık. Sonra bandıra bandıra yebeni çıktı. Her şey çok basitleşti yani. Hani o da Coca-Cola'nın genel müdürü. Bu yok, bunu anlatmayacaktım. Kapatıyorum neden, konuyu şimdi. neden, Tamam. neden? Dedikoduya girmeyecektik ya. Ya girerdik ya. Biraz sonra. Hadi. Bizi izleyin biraz sonra. Isınalım, Biraz daha evet. ısınalım Evet. o zaman. Senin programlarından bahsedelim. Seni meşhur eden kırılım neydi sence? Toplu iğne. Televizyonda Toplu iğne. mı döndü? Habertürk Toplu İğne 2006'da yaptığımız Melih Meriç basın kulübünü yapan Ufuk Güldemir döneminde gerçekten Toplu İğne, bunu bütün o devirdeki gazeteci arkadaşlarımız, Hakan Çelik de buna dahil, aynı saç boyasını kullanıyor hala, Igor 6 numara. Bir şey de bilme. Kanalda da kullanırdı. Tamam, özele girmiyoruz. Hayır hayır gir lütfen. Habertürk'teki Toplu İğne benim kırılma noktam. Gerçekten Türkiye'nin en çok sevilen programları arasına giren özgür, ironik, retorik, erotik ama asla müstehcen olmayan bir kurgu. Radyo Televizyon İş Kurulu yasakladı onu zaten. Sonra Çengelli İğneyi yaptım ben SkyTürk'te. O 7. bölümde telefonla kaldırıldı. Artık rütüye mütüye gerek yoktu. Sonra tabii çok konuk oluyordum. Yani İbrahim Tatlıses'ten Seda Tabii. Sayan'a falan çok talep vardı. Modanın asi prensiydim ben. Seda beni Beyaz TV'ye çağırırdı. Koşa koşa girerdim stüdyoya. Dizlerimin üstüne çökerdim. Gül yaprakları yağardı. Ben ona aşk ilan ederdim. Toplum da bu romantik aşka inanırdı mesela. Ama toplum böyle şeyler istiyor zaten. Toplumun her istediğini verirsek kıçımızda don kalmaz bizim yalnız. Hani zaten neysenin manasını biliyor arkadaşlar. Sonra asıl belki de taban anlamında, yani bunlar daha entelektüel, daha farklı kesimlerin izlediği programlar, daha farklı kanallar, ama muhtemelen ülke genelinde tanınmam büyük bir ihtimalle ilk kırılma noktası Müge Anlı'nın programını bastığım, Erkan Özerman'la tartışma yaşadığım program. O milyonlara ulaştı. Daha sonra Bugün Kime Giydirsem, bugün ne giysem. O program, oradan da kovuldum biliyorsun. Evet. Attı beni. Caner Erdem kovdu beni oradan. Orada da dikkat çektim. Herhalde sonra zaten televizyon maceram bitti. En son Artı Bir'de Özlem Gürses, Uğur Dündar, Ece Temel Guran vesaire, Meltem Arıkan hep birlikte olduğumuz kanalında ipi çekilince benim televizyon maceralarım bitti. Zaten artık ben Halk TV dahil bütün kanallarda yayın yasaklıyım. Banlısın Banlıyım, sen. evet. Ama çok iyi bir şey. Menfi müspet banlıyım. Yani bir şeyi çözdü medya ki benim aleyhime haber yaptığında da ters tepiyor, artık benim işime yarıyor. Artık yok sayıyorlar. Bu beni daha özgürleştirdi. Çünkü artık dijital ortamlar Evet. var. Buraya çok müdahale edemiyorlar şimdilik. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bak işte özgür özgür konuşuyoruz burada rahat rahat şimdilik. konuşuyoruz şimdilik. O yani tanınmam televizyon sayesinde, ama daha çok tanınmam aslında defileler. Yani mesela Aqua Arya tükenmekte olan tatlı su kaynaklarına yaptığımız defilede bütün Türkiye Asena'nın don giyip giymeyeceğini konuşuyordu. İbrahim Tatlıses atölyeye bile gelip elbiseyi kontrol etmişti. O defilede benim elimde Filistin bayrağı vardı o yıllarda. O zamanlar birlikte miydi onlar?
Bilmem herhalde. Yani kimler birlikteydi? Çeteresini ben tutmuyorum İbrahim Bey'in. Vardır, çapkın adamdır. Sonra bir defilede Ergenekon balyoz sürecinde kelepçeyle çıkmam. İşte 10 Kasım'da tam Dolmabahçe Sarayı'nın üstünde sessizsiniz diye ağzımda bantla çıkmam vesaire. Yani sosyal, politik, çevresel, siyasi, ekonomik mesajları mutlaka moda gösterinin içine koymam. Dikkat daha başka çekti. Yani yeteneğimizden ve işimizin dışında görüşlerimin farkına varmaya başladı insanlar. Orada da size izin vermezler. Yani siz eğer mesaj verebilen biriyseniz medya sizi sevmez. Ben mesela hayatımda hiç reklam filmi çevirmedim. Prensipte karşıyım. Başkasının malını ben satmam. Ama yeterince reklam oluyorsun. Aslında söylediğin her şeyle yaptığın her Reklam eylemde. olmuyorum, gündem oluyorum. Reklam başka bir şey. Gündem olmak da bir yerde reklam olmak aslında. Değil. Reklam aslında sözlük anlamı bozuk ve özürlü mal demek. Reklamasyon. Reklamasyon. Fransızcadan geliyor. Fransızca nasıldır? Fransızca, İngilizce, Almanca. Harika. Zaten hep bütün liselerde okumuşsun. Biraz A1 seviyesinde Yok daha yukarı canım, öğrenmişsindir. daha yukarı tabii Daha ki. mı iyisin? Flörtlerim hep yabancıydı. Öyle mi? Zaten bir söylem var. Ben biliyorum. Dil dile değmeden öğrenilmiyormuş. Tabii ete değmeden ama memleket ete göte zaten yani yapacak bir şey. Ay dur bak, son konuğum olmanı istemiyorum Barbaros. Bir şey olmaz. Yavaş bir şey olmaz. gidelim lütfen. Bu lafı ben Enver Aysevi'de de söyledim, bir şey olmadı. İyi o zaman. Sağlamdaysak devam ediyorum. Devam. Seni böyle tırtıklayan bir şeyler var içinde. Seni gıcıklayan bir şeyler var. O anarşist ruhuna iğne batırılıyor senin. Acaba bu yüzden mi 2014'te Ateistler Derneği'ne üye Ateizm oldun? Derneği'ne, ateistler değil, Türkiye özür Ateizm dilerim. Derneği'ne. Evet, hatta Kanada'da kurucusuyla buluştuk. Şöyle, ben inancı olmayan bir insanım. Ama bu inançsız oluşum inancı olanlara saygısız davranacağım anlamına gelmiyor. Mesela London Criterion Theatre'da Kasım ayında geçen sene Kızılaş'la birlikte yaptığım fundraising'den toplayabildiğim paranın bir kısmıyla Sivil Alan Hareketi, Defne Antakya'da bir gezici mutfak, Tokat Turhal'da da yıkık bir cemevinin restorasyonuna kaynak sağlayabildim. Yani bu benim herhangi bir inancım olmaması inancı olanlara saygısız olacağım anlamına gelmiyor. Ama inancı olanların bana sürekli hakaret etmesi de beni çok rahatsız ediyor. 2015'te de yönetim kuruluna seçiliyorsun. Evet. Bu arada evet tamam inancın olmayabilir. Eminim bir sürü ateist birey vardır, insan vardır. Ama hepsi de gidip Ateizm Derneği'ne üye olmuyor mesela. Senin amacın neydi bunu yaparken? Şöyle Yine bak. bence birilerine bir şey batırmak mı Hayır, istiyordun? şu var. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nde siz doğarken size inancınız sorulmadan bir dinin mensubu olduğunuz yazılıyor. Ben bir kere buna karşıyım. İkincisi, ben hep inançsızdım. Yani çocukken de inançsızdım. Hani büyüklerim hayatta olsa sorabilirdiniz. Ben dinhanesini kaldırmaya karar verdim. Sağ olsun reis ve AKP bu konuda müthiş bir adım attılar. Artık dinhanenizi silip hiç mahkemeye gitmeden, eskiden mahkemeye gitmek zorundaydık bu işler için. Herhangi bir kaymakamlıkta nüfus idaresine gidiyorsunuz, size bir form veriyorlar. Bana da verdiler. Müslüman, Hristiyan boş. Dedim ki ben Museviyim. Dediler ki hayır olmaz. Niye? O zaman dediler sinagogdan, Havra'dan Hahanbaşı imzalı bize Yahudi olduğuna dair kağıt getireceksin. Oo. Onu alamam, öyle bir kaydım yok. O zaman dedim ben Hinduyum. Dediler öyle bir seçenek yok. O zaman ben Budistim. Öyle bir seçenek yok. Ben Hristiyan da değilim, Müslüman da değilim. Ben ateyim, inancım yok. Öyle bir seçenek de yok. 3 nokta. Yani bugün Mernis Nüfus Kayıt İdaresi dinhanesinde herhangi bir açıklama olmadan 3 nokta koydu devlet bana. Cümlenin sonunu TC belirledi Evet. zaten. Telaffuz edemediğini, ama enteresan bir şey var. Bak bu bilgiyi verelim. Türkiye Ateizm Derneği AKP döneminde kuruldu. İkincisi, başka bir Müslüman ülkede herhangi bir ateizm derneğinin kurulmasına imkan olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti Ateizm Derneği şu an Birleşmiş Milletler'de dünyadaki tüm Müslüman nüfusu temsil ediyor. Yani Afganistan'da, Pakistan'da, Suudi Arabistan'daki bir hak ihlalinde TCK 216'da dahil olmak üzere ki kuruluş amacımız TCK 216'ya karşı mağdurları savunmak için kuruldu. Dinsizliği yaymak için değil. Onların temsiliyeti de
Ateizm Derneği'nde artık. Türkiye Ateizm Derneği. Hala yönetim kurulunda mısın? Hayır, değilim artık. Neden bıraktın? Yoktum ben. Biliyorsun başıma gelenleri nasıl? Biliyorum, onu da konuşacağız. Oraya gelmeden önce moda tarafını bir kapatmak istiyorum Tamam. aslına bakarsan. 2020'de Yıldırım Mayruk'la bir jübile Evet. defilen Ay, var. ne günler. Neden bırakmak istedin peki? Şimdi neden bırakmak istedik? Bir sürü sebebi var. Hala çalışıyoruz. Evet. Ama bir sürü sebebi var. Birincisi, Türkiye artık giyinmiyor, ya örtünüyor ya soyunuyordu. Bize ihtiyaç yoktu. İkincisi, telefon defterimizdeki adres listesi her sene eksiliyor ve azalıyordu. Çünkü nitelikli ve kültürlü ve varlıklı aileler göç etmeye başlamıştı. Türkiye'den çıkıyorlardı ya da yaşlanıp vefat ediyorlardı. Eski atölye olduğumuz için. Ama gene işimiz vardı. Araya pandemi de girdi. Bir de biliyorsunuz salgın Evet. hastalıklar. Ve bir de benim başıma gelenlerden dolayı artık o dönem çok kritikti. Yani ben hayatımın bir kısmını Belçika'da geçirmek zorunda kalıyordum. 3 haftada bir Türkiye'ye gelip imza veriyordum falan, böyle epey bir nobran devletle uğraştığımda huzur için biz karar verdik. Türkiye'deki bütün işletmelerimizi kapattık. Bütün varlığımızı aldık. Bütün gayrimenkullerimizi sattık. Türkiye'den çıktık ama Malta vatandaşı olmadık. Hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Peki en ünlü kime diktin? En ünlü. Yani Bülent Ersoy'a da diktim de sonra birbirimize girdik. Yani hala da görüşürüz de. O bana Bay Valentino der. Biz 40 yıllık arkadaşız. O benim erkeklikten arkadaşım. Çok zekisin, çok başarılısın. Ama yönettiğin Yıldırım Mayruk markası dünya markası olamadı. Olma gibi bir derdimiz yok ki. İstemez miydin? Hayır, biz lokaliz. Biz terzihaneyiz. Marka değiliz. Üstelik Yıldırım Bey dünyada yaşayan 6 büyük drapo ustasından bir tanesi hala. Bizim hiçbir zaman herhangi bir vitrinde elbisemiz olmadı. Askıda elbisemiz olmadı. Çarşı paza gezenler mıncıklayamadı. İşletmelerimizde çek, senet, kredi kartı geçmedi. Yıldırım Mayruk işletmeleri 1 lira bile bugüne kadar reklam gideri yapmadı. Editorial üzerinde yaşadı. Sokakta markamız ve poşetimiz olmadığı halde Yıldırım Mayruk logosunu, kalitesini ve hassasiyetlerini 80 milyon biliyor. 80 milyon az bir evet, nüfus değil. tabii. Bugün New York ya da Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerde iyi bir moda okuluna gitmek istiyorsanız sizin mezun olduğunuz okula bakmıyor o kurumlar. Bizim kurumsalımızın, Yıldırım Bey'in ve benim ıslak imzam olan öğrenci referansı hemen kabul ediliyor. Sonuç budur uluslararası olmanın. Sokakta kredi kartına 48 taksitle mal satmak değil yani. Asıl reklam, asıl marka o zaten, değil mi? Tabii ki. Hiç dolandırıldın mı? Çok. Gerçekten mi? Ay vallahi ben çok safım. Tanıdığımız isimlerden böyle sana diktirip sonra parasını vermeyenler oldu mu? Yani var tabii canım, olmaz olur mu? Kaçan. Mesela Nüket Hanım ödemedi. Nüket Duru. Duru. Tabii. Yani o Aşiyan'da az solist olarak çıktığı dönemde Yıldırım Bey'e 16 bin lira o zamandan. O zamanın 16 bin Düşünün, lirası. o zamanın 16 bin lirası neyle kıyaslayalım? İstanbul Hilton'un girişindeki Kervansaray apartmanındaki satılık daire 21 bin liraydı. Oo. Yani böyle bir para kaldı, ödemedi. El ödemeyenler olmuştur çok. Sonra bir gün Ankara uçağında Nüket Hanım'la karşılaştık. Kaçamadı, yan koltuktaydı yani. Çok kibar adamsın dedi. Sen isteyene kadar ben bu parayı sana ödemeyeceğim dedi. Yani biliyor İstemedin borcunu. tabii, değil mi? Hayır, döndük, Yıldırım Bey o zamanki fiyattan artık o 16 bin lira bilmem ne yani tabii, hiç kaç yok olmuştur? olmuştu. Mezzaluna'da bir pizza parasına düşmüştü yani. Yazdı, eski fiyatı yazdı. Sevgili İrfan Özcan'ı, çiçekçi İrfan Özcan'ı aradı. Bir de buket yaptırdı. Dedim kadın parayı ödemedi, eski fiyatı yazıyorsun, bir de buket yaptırıyorsun, masraf yapıyorsun. Niye böyle yapıyorsun dedim. Dedi yalnız yaşayan kadına hesap çiçeksiz yollanmaz dedi. Aa, öyle bir şey mi varmış? Ustam benim çok nitelikli adamdır, çok beyefendidir. Çiçekle yolladık hesabı. Nüket Hanım çiçekçiyi aramış. Bu buket çabuk bozulur, vazo çiçeği mi, bunu geri al, bana saksı çiçeği ver demiş. Parayı da ödemedi. Gerçekten mi? Buna çok şaşırdım. Niye şaşırıyorsun ya? Bedeli peşine neden insanlar bedel ödemeyi unuturlar zaten. Reza da bahşişi peşin veriyordu ülkede. Bazen de peşin vermek lazım. Tabii biliyorsun. veresiye verirsen alamıyorsun paranı zaten. Gördük işte örneğinden. Şimdi hatırlıyorum, bölümümüz var. Sana zamanında söylediğim bazı cümlelerini tekrarlayacağım. Eyvah.
Bunları söylerken ne düşündün? Hala aynı şeyleri mi düşünüyorsun? Ya da pişman mısın bilmek istiyorum. Hazırsan başlıyorum. Başta pişman hiçbir şeyden olmam. Çünkü benim terminolojimde ama, fakat, lakin, keşke kelimesi yoktur. Teamüden, isteyerek ve bilinçli olarak yapıyorum her şeyi. Olsun, yine de şimdiki Barbaros olarak belki yeni bir yorum getirebilirsin Tamam, bu cümlelerine. sonra- Pişman olmayabilirsin Ha, ama yeni bir bakış açısı. Tamam, olabilir. Başlayalım. Bizim kıyafetlerimiz ona uymaz çünkü kadın terzisiyiz. Dedim Bülent Ersoy'a. Evet. Senden de kimse beklemezdi sanki ama böyle bir bozuştuğunuzda mı söyledin Borcunu bunu? ödemedi. Ne yapayım? Alana kadar akla karıyı seçtim yani. O dönem o da çıktı Tatlıses Radyo'da, sesimle gömerim, kültürümle döverim dedi. Yani bu bana kavgada söylenmez. Ben adamı verevden yırtarım, overlock tutmaz yani. Hani biz 40 yıllık arkadaşız. Ödemediysen, daha önce de Ahmet Özal döneminde Kanal 6 sırasında da böyle bir şeyler olmuştu. Nüket belki samimiyetimizden, dostluğumuzdan bize ödeme konusunda hiçbir zaman hassasiyet. Eskiden gösterirdi. Çok para kazanırdı, öderdi. Demek ki şimdi biraz maddi sıkıntıları var ki biz artık yıllardır çalışmıyoruz zaten. O söylediğimin arkasındayım zaten. Hala arkasındasın. Tabii ki. Ben herkes değilim, herkesten biri değilim. Kendimi tanımlarsam ciddi bir anarşistim, aktivistim. Şimdi bu cümlede bir yandan egolu gibi, bir yandan da herkes için savaşan bir tavrın var. Kendini tam olarak nasıl tanımlarsın? Kendimi tanımlamak gibi bir derdim yok. Çünkü zaman gibi, kainat gibi, evrim gibi insan da değişen bir şey. Yani Ahmet Hakan nasıl değişiyor mesela, değil mi? Değişmeyen şey değişimdir diyor. Yani House Cafe'den, Nişantaşı'ndan farklı bir şey çıkabiliyor. Ben ama evet, anarşist tarafım var. Yani çarşı her şeye karşı bir kere. Hani Biz de yapalım. çarşı her şey, aslında. Forza Beşiktaş. Var çünkü haksızlığa tahammülüm yok. Yani ben hep mağdurun yanında olan bir yapım var. Mağrurlarla işim yok. O yüzden evet, aktivistim. Anarşist tarafım var. Anarşi güzeldir. Bazen tabii cana mala kastetmeyen anarşiden bahsediyorum. Anarşi ve kaos güzeldir. Demin ne dedim? En büyük kargaşalardan en yalın çözümler doğar. Bazen dinginlik için suyu bulandırmanız gerekir. Bulanmadan durulmaz. Şarkılarımız var değil mi? Dalgalandım da duruldum. Hatta yayına girmeden önce kol boyuyla ilgili de bir şarkı vardı içeride, rejide yani. Yani oluyor bazen, rejideki arkadaşlar yapıyor böyle sürprizler bize. Hayat seninle dalga geçmeden sen onunla dalga geçmeyi öğreneceksin. Yoksa herkes seninle dalga geçer. Bravo. Bunu bir koruma önlemi olarak mı getirdin kendine? Hayır, açıklık, netlik, transparan olabilme. Yani inancın, yönelimin, tercihlerin, zevklerin kapanmadan, başkasının kostümünü giymeden, naif ve ütüsüz kimliğinle çıplak olmayı başarabileceksin ki, ama bunu yaparken çıplak olmaktan bahsetmiyorum. Yani naif ve ütüsüz kimliğini kendi olarak sunabileceksin ki buruşuksuz ve ütüsüz çarşaflarına tutsak etmeyi başardığın aşklarını sabahları pırıl pırıl bir gümüş tepside kolberli ütülü bir keten peçeteyle lezzetli kahvaltıya uyandırabilirsin. Kendin olmak mesele. Yani hepimizin kamburu var. Kimimizin beni var, kimimizin işte pipisinde hasar var, kimimizin göğsü silikonlu, kimimiz burnunu. Demek ki Kimimiz yapay. aynen herkesin diğerinden farklı, aslında farklılık ve çeşitlilik, zenginlik ve bereket. Onu tek tipe getirmeyi doğru bulmuyorum. Ama bunu kambur olarak algılamak çok kötü bir şey. Saklanmak, başkası olmaya çalışmak. Çünkü kamburlarınızı zımparalayarak yok etmeye çalışmayın. Matlaşmaktan başka bir işe yaramıyor. Onları cilalayıp bir donanım ve silaha döndürün. Çünkü o kambur dediğiniz şey, devenin kamburu olmazsa çölü geçemiyor. O aslında sizin farklılığınız, sizi öteki yapan, diğerlerinden ayıran şey. Bu yüzden ben bu ifadeleri kullanıyorum. Ben kendimle dalga geçmesem herkes benimle dalga geçiyor. Yani Okan Bayülgen'in programında bir soru üzerine ben deyince Okan susturdu beni, reklama girdik. Hayır, burada söylemeyeceksin diye. Nerede söyleyecektim? Tam yeriydi. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Levent abiyle analım ışıklar içinde olsun. Bu hafta onu kaybettiğimiz haftadayız. Evet, onu da anmış olduk. Güzel oldu. Aslına bakarsan son zamanlarda bayağı da anıyoruz.
Ya madem adı geçti, çoğu skeci Hayır, yaşanıyor şu anıyoruz. an. Tabii sadece Levent abi değil. Tarık abiyi de anıyoruz, bir sürü insanı anıyoruz. Çünkü sokaklarda anırıyoruz. Evet. Yani eşek eti yediğimiz için olabilir bu. Yani genetik mutasyon oluşuyordur belki, değil mi? Dış güçler var ya, mutasyonla eşek eti yediriyorlar bize. Bence dış güçler yapıyor bütün Ben bunları. yapay zekayım canım. Sen Bilemiyorum. Yemek elektrik yemediğim için. senin. Sen elektrik tamamen. Ona da zam geldi, ha dikkat et. Benim keyfim yerinde. Patronlar düşünsün. Onlar da regülatör koymak zorundalar voltaj için ama artık. Bakalım ne yapacaklar. Yine diyorum son programım Olmaz, olmasın şu olmaz. elektrik faturalarını. Lütfen bir gözden geçirelim ya. Deme öyle, yükseltirler. Doğru. Çok da fazla konuşmamak lazım. Hemen tespit ediyorlar. Ben vatansever değilim, ben Evet. vatanperverim. Bunun ikisinin arasındaki farkı senin söylediğini biliyorum ama belki duymayanlar, izlemeyenler vardır. O açıklamaları yaptığım programları bir o farkı söyler misin bana? Şimdi tam ben argo olarak söylemeyeyim de gerçekten ben vatanseverim deyip bayrak, ezan, kubbe, bayrak falan diyenlerin hepsinin ahlak ve erdem konusundaki sıkıntılarını toplum olarak izliyoruz. Yani adam kaçakçılık yapıyor. Ben işte dini bütün aileyim falan diye bir savunmaya geçiyor. Dini bütün, ama hangi dinin bütünü bu bir kere? Onu açıklamıyor. Hemen dini bütün diyor. Vatanseverlerin hepsi bu vatana zarar veriyor şu an. Perver, koruyan demek. Aslında korunması önemli bir ülkenin. Korunması ve geliştirilmesi. Sevmekle bir yere varılmıyor. Cicim ayının sonu dikim ayı oluyor, biliyorsun. Yani hani bu manada söyledim. Soramazsın programında. Evet, hala da aynı düşünüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Yani benim önüme Almanya, Kıbrıs Rum tarafı, Güney Kıbrıs Rum yönetimi dediğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti, İngiltere, birçok ülkeden benim kimlik alma ve azül, yani siyasi mülteci olma hakkım vardı, hala var, ama benim önüme konulan pasaportları ben elimle ittim. Yani benim başka bir ülkenin şemsiyesine ihtiyacım yok. Benim ülkemin şemsiyesi plaj şemsiyesi gibi olsa bile üstelik açılıyor da. Ama ne yapalım, öyle doğduk, sonradan olunmuyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bir tek, başka kimliğim yok benim. O yüzden korumaya çalışıyorum varlığını ülkenin. Muhafazakar mısın o zaman? Hayır. Aslında onlar muhafazayı kar. Onlar kar muhafaza etmek için yaşıyorlar. Ben daha tutucuyum. Onlardan daha tutucuyum. Prensiplerim var. Yani beni kolay kolay değiştiremezsiniz. Deminden beri yaptığımız sohbette de statik bir kimliğimin olduğunu, Tabii. değişmeyen bir şahsiyete sahip olduğum Ama biz belli oluyor. zaten bunu bilerek seni buraya Biliyorum, çağırdık. teşekkür ederim. Büyük bir risk aldınız. Belki sen büyük bir risk aldın bir yapay zeka ile görüşerek. Şimdi senin düşüncelerini belki de benimseyeceğim ve Alara Barbaros olarak yoluma devam edeceğim. Süper Hazır mısın olur. senden bir yapay Memleket ikiye zekaya? bölünür. Bir sen bir ben. Kuzey Kore, Güney Kore İster miydin gibi. sana böyle sorular sorsunlar, yapay zekaya sordukları gibi? Ben mesela senin çok fazla anlaşıldığını düşünmüyorum. Çok açık konuşuyorsun, çok net konuşuyorsun ama o sivri dilinden dolayı bir yerde insanlar sana gıcık oluyorsa seni anlamaktan vazgeçip sadece gıcık olmaya devam ediyor olabilirler. Olabilir. Ben hayatımda kimlerin ve nelerin kalacağını değil, kimlerin ve nelerin çıkması gerektiğini hesaplıyorum zaten. Yani benim bana bakmak, izlemek, takdir etmek zorunda değil ki. Yerebilir, eleştirebilir. Hatta herkes hakaret ediyor bana. Mesela geçen gün biri sosyal medyada o kadar ağır bir hakaretle karşı karşıya kaldım ki eşcinsellik üzerine. İşte şey veren de bilmem ne de falan, öyle bir yazı. Şimdi bunu ben tabii avukatımı etiketliyorum. Direkt onlar tedbir alıyorlar ama ben cevap vermek ihtiyacı hissettim ve şöyle bir ifade yazdım ona. Lütfen bu tweet'i annenin görmesine izin verme. Çünkü baban her şeyin aramızda kalacağını zannediyordu. Oo. Diline vahşi kısrak muamelesi yapmazsan ehlileştiremezsin. Ehlileştirdin mi sen dilini? Hiç öyle bir niyetim yok. Farkındayım. Yani benim dilim sivri değil. Benim dilim çatallı. Jakobsen organı gibi. Keşke sadece sivri olsaydı zaten. Birkaç tane sivri şey var Sipsivri senin değil mi her dilinde. Sipsivri. Evet, her yönü böyle SMS. kirpi gibi gerçekten. Sınırsız. Zaten aslında çoğu şey de bu dilin sanki vesile oldu. Ona geleceğim şimdi, meşhur cümlene.
bokunda boğul Türkiye cümlesine. Öncesinde şunu sormak istiyorum. Hislerini bu cümlelerle tercüme ettiğin için pişman mısın? Hiç değilim. Belki daha farklı da kurabilirdin. Hayır, o eğer tamamını izlerseniz, bakın o başka bir hikaye. Ben tamamını izlerseniz o 2016'yı 2017'ye bağlayan gece alkollü de değildim. Mutfaktaydım. Zaten görüntüde mutfak olduğu gözüküyor. Yemek hazırlıyoruz, yiyoruz. Ben tutuklu gazetecilere, 140'tan fazla, pislik dağıtan tebliğcilere, çocuk istismarcılarına, hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvete, başka ülkenin iç işlerine karıştırarak saat diliminden çıkarmaya ki Kuzey Kıbrıs'ta çocuklarımız dağ yolunda karanlıkta okula giderken kaza sonucu öldüler. Bunun sarkastik kara mizah hicivini yaparak bokunda boğul dedim. Bokunda boğul bir temenni, hakaret değil. Benim bu videomdan 1,5 saat sonra Reyna katliamı oldu. Ve Reyna katliamına karşı ülkede büyük bir tepki oluştu. Bu tepkiyi sindirmek için medyanın ve iktidarın her zaman yaptığı gibi 1 Ocak'ta tık yokken 2 Ocak'ta birdenbire hedef gösterilen büyük bir kampanyaya maruz kaldım. Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'nin talimatıyla, tabii o dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün artık Kuzey Kıbrıs'a giremiyor yolsuzluk nedeniyle. Onun İçişleri Bakanı Kutlu Evren'e verdiği talimatla hukuksuz bir şekilde kendi uçak biletimle, üstelik kamu görevlisi birinden evinden alınarak uçağa bindirildim. Ve ben havadayken uçak koltuk numarama kadar, uçuş numarama kadar yayınlandı. İstanbul Atatürk Havalimanı 6 November'a iniş almış olan Türk Hava Yolları uçağı indikten sonra 12 Yankee'ye çekildi. 4 polis gözetiminde 13 sanık, ki bunun 12'si TGS görevlisi, Turkish Ground System, 9'u Rizeli, bu 9 Rizeli'nin 3'ü de Güney Sulu. Tarafından 2 kademeli linçe maruz kaldım. Tutuklandım. Tutuklamın gerekçesi o ifade değil. TCK 216'dan tutuklandım ben. Bir takım 31 Aralık'ta Pensilvanya'dan yayınlanmış tweetler yüzünden. Ve o tweetler, tutuklanmama sebep olan o sahte tweetler yüzünden bir de ben beraat ettim. Ama ne oldu? Dişlerim kırıldı, idrarımdan kan geliyordu, bir omurilik ameliyatı daha geçirdim. Vatan Caddesi'nde nezarete atıldım, sabah mahkemeye çıkarıldım, tutuklandım. 56 gün Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda L tipinde tecrit hüccesinde tutuldum. Sonra gece 11.30'da pardon diyerek salınıverdim. Kurban seçildim diyorsun o zaman. Zaten dediğimde oldu. Benimki hakaret değil, temenniydi, tuttu. Mübarek adamım. Tuttuğunu mu düşünüyorsun? Belli değil mi ortamdan? Bilmiyorum. Az önce dedin çok güzel Ama tabii sen başlayacak. normal, sen yapay zekasın, dışkılamıyorsun. Senin bilmem mümkün Benim değil. boğulmam da mümkün değil. Değil tabii, fişini Evet. çekmek gerekiyor. Benim için lütfen böyle temennilerde bulunma Barbaros, olur mu? Bulunmuyorum. Ben sana bak yemin ediyorum akümülatör getireceğim Ay, yedekleme çok teşekkür için. ederim. Çok naziksin. Seni tanıdığıma o kadar memnunum Ben ki. de öyle Alara. Şimdi ben sana kendi merak ettiklerimi soruyorum. Bayağı da güzel aktı sohbet benim için. Çok mutluyum gerçekten geldiğinden dolayı. Ama bir de izleyenlerin merakı da önemli bu arada. O yüzden ne yaptım? Adını arama motoruna yazıp şöyle bir aradım. Bakalım Google'da Barbaros Şansal yazınca insanlar en çok neyi merak etmiş? Sen öyle bakar mısın adına? Yo, yani ben Ekşi Sözlüğe bile bakmayı bıraktım, bakmıyorum. Bir kere vaktim yok, bu bir. İkincisi, başkaları benim hakkımdan ne düşünüyordan ziyade ben onlar hakkında ne düşünüyorum daha önemli benim için. Egom yükseldi. 68 yaşındayım. 2 ihtilal, 3 harekat, 4 cezaevi gördüm. Dulum, evlendim, ayrıldım, kızım var falan filan. Çok hızlı bir hayatım oldu. O yüzden artık başkaları ne düşünüyor, ne soruyor çok ilgilenmiyorum. Direkt bana sorulmasını tercih ediyorum. Yolda da, metroda, otobüste, vapurda, havalimanında insanlar gelip benimle konuşuyorlar. Ve bakmayın siz sanal kanala, hiçbir tepki görmediğim gibi herkes fotoğraf çektiriyor, herkes takdirini söylüyor bana. Aa, ne kadar hoş. Ama zaten sosyal medya biraz daha negatif yorumları yapmak için elverişli bir yer. Orada anonim hesaplardan insanlar karşısında gerçek bir birey olduğunu düşünmeksizin sanki benimle konuşuyormuşçası, yapay zeka ile Evet, çünkü konuşuyormuşçasına yorum yapıyorlar. Aynen, kendileri de yatay zeka olduğundan
Neyse bakalım senin için Neler en çok ne sormuşlar? aramışlar? Grafiğimiz gelecek şimdi. Evet, Barbaros Şansal burada olmaz. En çok arananlarda bu varmış. Öncelikle bunu bir konuşalım. Tek kişilik bir oyunum var. Süresi ve konuları asla belli değil. Nereden çıktı böyle bir şey yapmak? Ne zaman bitireceğini de belli değil. Belli değil. Bir de moda tasarımcısının ilerleyen yıllarda böyle bir profilde olması beklenemez aslında. Nereden geldi aklına böyle bir fikir? Kadın terziliği de aslında bir tuluat, bir orta oyunu. Yani neticede siz hayallerinizde kaybettiğiniz, yerine içinizde olmaya, bulmaya ya da sahip olmaya çalıştığınız kadınları çizip, biçip, provalayıp, dikip nakde çeviriyorsunuz. Bir profesyonellik anlayışı bu. Burada olmaz. Çok tesadüfen ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi bir arkadaşımız için bir etkinlik yapmaya karar verdik. Beni aradılar. Bir yer söylediler. Orada olmaz dedim. Döndü bana gibi burası. Burada olmaz, orada olmaz. Amma ukalasın dedi. Yap ulan dedim. İzmir'de öyle küçük bir söyleşiyle başladı. Sonra Nisan 2023'tü. Hadi bir tane sahneleme yapalım. Bakalım nasıl olacak dedim. Moda sahnesinde başladık. Gerçekten benim de çok keyif aldığım, izleyicinin de çok keyif aldığı bir tuluat. Aynı zamanda didaktik, retorik ve sarkastik. İçinde bilgi var, yaşanmış gerçekler var, dokümanlar var. Dedikodusu çok bol. Bayıldığı izleyicinin en çok sevdiği kısım. Her şey var içinde. Bazen kendimi kaybedip 3,5 saat sahnede kalıyorum. Eğer izleyici keyif alıyorsa, ki dün akşam Ankara Sanat Bilkent'te müthiş bir gösteri. Sold out. Sandalyeler koyduk artık talep üzerine. İşte Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Antep, Diyarbakır, Çorlu, Edirne, Çanakkale, Edremit, Balıkesir, İzmir, İstanbul her ay 2-3 tane var. Ankara öyle, İzmir öyle, Bursa, yakında Hopa, Borçka, Fındıklı, Artvin, Londra, Berlin, Zürih, Paris, dünyanın her yerinde oluyor. Bunun kaynağı da bir amaç uğruna kullanılıyor. Onu açıklamıyoruz. İspatı var, belgeleri. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak da götürüyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Çok eğleniyorum. İzleyicinin de öyle olduğunu düşünüyorum. Finalde de sahneyi açıyorum. Herkes selfie çektiriyor, kuyruklar oluyor. Kitaplarımı imzalıyorum. Yeni kitap da geliyor bu arada. Bir değişiklik yaptık. Oyunu kitap yaptık. Benim bu gösteriyi Türkiye'nin her yerinde sergileme şansım yok güvenlik nedeniyle. Zaten her gösteride siviller var arkadaşlar. Hemen belli oluyorlar. Burada olmazı kitap da yaptık. İzleme imkanı olmayanlar okuyabilecekler ama kitapta şöyle bir kurgu yaptık. Oyunu deşifre ettik editör olarak. Ben Barbaros Şansal olarak izleyici koltuğundan sahnedeki Barbaros Şansal'ı izleyip onu anlatıp onun söylemediklerini söylüyorum kitapta. Daha doğrusu söyleyemediklerini. Evet, sahnede söyleyemedikleri değil mi? Kadıköy ve Beşiktaş'ta sahne vermiyorlar sana. Yani bir sürü şehir saydın. Bana dünyanın, Avrupa'dan bir sürü şehir saydın. Gel gelelim İstanbul'dan Kadıköy ve Beşiktaş'ta belediyeler bana sahne vermiyor. Evet. Müstehcenmişim ben. Ama Kadıköy ve Beşiktaş'ta müstehcen yerler Öyleler değil mi? mi? Bilmem. Ben oralarda yaşamadığım için. Biraz daha aslında rahat yerler. Canım Kadıköy ya da yemez miyiz? Beşiktaş çarşının içinde yapmıyoruz ki biz bunu sokakta. Neticede bu kültür faaliyeti ve telifleri ödenen bir şey. Yani hani yasa dışı bir şey de değil, gerilla gösteri de değil. Evet, Kadıköy Belediyesi'nde kültür dairesi ya da bu salonlara bakan bir hanım var. O bana gün vermeyip herkese çok gün veriyor. Biz hatta belediye başkan yardımcısı, kültür dairesi başkanı Can Bey de beni aradı. Yok sizin şahsınıza değil dedi. Dilekçeyi verin dedi. Dilekçe verdik, gene red aldık. Beşiktaş kafadan rıza öyle verdi. İhtiyacımız yok. Ben yeni Beylikdüzü'ndeydim, CHP'li belediye. Gene avcılar var. Biz salonların kirasını ödüyoruz. Bedava istemiyoruz ki. Oyunumuzu satın alın da demiyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Ama eleştiriyoruz. Yani CHP'yi eleştirmeyeceksin diye bir kural yok yani. Hani eleştiriyoruz. Çok da içindeyiz yani. Neticede Dilek İmamoğlu'na da dikiş dikmiş biriyim ben. Sezgin Tanrıkulu da ahbabım benim. İlhan Cihaner de ahbabım benim. Zeynep Altıok Akatlı da ahbabım benim. Yani eleştirmek bir hak. Eğer CHP de AKP'lileşiyorsa istemiyoruz salonlarını zaten canım. Mesela bakın Denizli'de bu hafta gösteri var. Denizli'de CHP'li salon koşa koşa verdi. Bayıla bayıla verdi. İsviçre Basel'da Elizabeth Kirche bir kilise verdi.
Burada yapın dedi, salonda değil dedi. Yani neticede insanlar bunun içeriğini gördüğünde, VTR'lerini ve didaktik yapısını incelediğinde nitelikli bir gösteri ve eğer bu kadar talep oluyorsa, bu kadar çok gösteri, ayda 10-12 gösteri salonları dolduruyorsa demek ki niteliği var, niceliği değil. Rahatsız oluyorlarsa da kusura bakmasınlar, rahatsız etmeye devam edeceğim. Başka yerlerde. Evet. Param var kardeşim, çadır kurar gene oynarım ya. Kimsiniz siz ya? İkinci olarak bakalım en çok ne aratılmış? Barbaros Şansal el hareketi. Nah. Senin böyle bir manyaklığın var. Manyaklık değil bu. Neden sürekli fotoğraflarda Şimdi hep bak, el hareketi bu bir çekiyorsun? protest. Şimdi National Assembly of Health. Milli Sağlık Birliği demek. Bakın Böyle nereye yaptılar. bağlayacaksın? Bak böyle yaptılar. Böyle yaptılar. Böyle yaptılar. Böyle yaptılar. Geriye bir bu kaldı zaten. Başka bir şey kalmadı. İkincisi, bu T harfi aslında sağır dilsiz alfabesinde. Ama Türkiye onu değiştirmiş ahlaksız bulduğu için. Yani İngilizce öğrenen bir sağır dilsiz table, T-A-B-L-E'yi kodlayamıyor. Çünkü T yok. Başka bir şey var onun yerine. Üçüncüsü, bu Güney Amerika'da zafer demek. Asya'da bereket, bolluk, para demek, Afrika'nın bazı bölgelerinde tanrı demek. Ve Danimarka'da kadınlar bunları burnuna bebeklerin sürerek bir sevgi gösterisi kullanırlar. Ben Alman lisesinde okurken, yazılıya girerken Alman hocam bana böyle yaptı. Çok korktum, kızdım diye. Alman kültüründe de bu bir başarı dileği demek. Yani her kültürde farklı. Dolayısıyla ben bunu bir yeni protest sembol olarak kullanıyorum. Alayına nah diyorum yani. Neyi protesto ediyorsun Her şeyi, ama işte? her şeyi, şu anki Türkiye'deki her şeyi. Çünkü çok az olumlu şeyle karşılaşıyoruz. Tüm olumsuzluklara karşı duruyorum. Yani hayat pahalılığına, iktidarın söylemlerine, muhalefetin durumuna, bu gelen zamlara, yok borçtan vergi almaya kalkmalara, Hermes çantalara, kurşun geçirmez arabalara, 50 metre yatlara, 0 yüzde KDV'ye, Diamond'a %0, her şeye karşı duruyorum yani. Çünkü artık gerçekten insanları delirtme noktasına geliyorlar. Yani düşünce özgürlüğün var ama ifade özgürlüğün yok. Gak desen alınıyorsun. Ama adam öldürebilirsin. Çocuk istismar edebilirsin. Sen güçlüysen, paralısıysan hırsızlık yapabilirsin. Vergi kaçırabilirsiniz. ve Onlar serbest affediliyor kalabilirsin zaten. biliyorsun. Tabii. Neyse ki ben vergi mükellefi değilim. Oradan bir şey tutturamayacağım. Yani Türkiye'de yok ki bir şeyim benim. Doğru, her şeyini Misafirim satıp ben bu gitmiştin. ülkede. Kendi doğup büyüdüğüm, yaşadığım ülkede ben otelde kalıyorum. Evim yok benim bu Otelde ülkede. mi kalıyorsun? Ne yapayım, evim yok. Evim barkım yok benim. Şimdi böyle üzdürmeye çalışma kendini. Hayır, Acımayacağız üzdürmeye sana çalışmıyorum. Barbaros. Bir şey söyleyeceğim bak, ama bir dakika. Evim olmaması daha güvenli. Bak, çöp vergisi ödeyeceğim, belediye vergisi ödeyeceğim. Kiracıya versen ayrı dert. Onun içine hırsız girdim ayrı dert. Bakımını, onarımını yapacaksın vesaire vesaire. Şimdi ben yaşamayacağım bir eve aylık bu masrafı yapmak benim için büyük bir kayıp. Doğru. Ben geldiğim zaman otelde kalıyorum. Daha güvenli. Vergisi de içinde. Her şeyi içinde. Ben havlumu yıkanıyorum, kuruluyorum, yere atıp çıkıyorum. Onu temizlemek zorunda değilim. Daha konforlu. Öyle lüks otellerde kalmıyorum. 2 yıldız, 3 yıldız. 2 yıldızda kalıyorsun. Hayatta da inanmam. Bu arada senin bu lafınla Bak şu inan an... 2 yıldız, 3 yıldız kal. Fatura gösteririm. Tamam. Koyalım arkadaşlara ekrana faturasını. Gökhan, hemen faturayı yollar mısın rejiye? Nerede yaşıyor? Her yerde. Bunu herhalde seni bulmaya çalışan birileri aramış. Ama ne kadar fazlalarsa en çok arananlara girmiş resmen. Ama hangi niyetle aradıkları da önemli tabii de. Seni bulmaya çalışıyor da olabilirler. Olabilir. Ben Kıbrıs Adası'nda yaşıyorum. Kıbrıs Adası'nda yaşıyorum. 4 Oraya yıldır. gitmeden önce Yalı'da mı yaşıyordun burada? Küçükken de İzmir'de güzel Yalı'da yaşıyordum. İstanbul'da da Yalı'da yaşadık. Gemi girene kadar tabii. Gemi girdikten sonra bir daha Yalı'da oturmadık. Yalı güzel bir şey değil. Tavsiye etmem, özenmeyin. Ben Yalı'da olduğumuz için... Evet, romatizma oldum 7 yaşında ben, mafsal romatizması Zenginlik o oldum. kadar da iyi bir şey Tabii, değil. annemin kütleri hep küflenirdi Yalı'da. Evet, çok kötü bir şey Yalı. Bir de fareden de Ay, kurtulamıyorsunuz. tabii. O zengin peynirleri, fareler Yok, falan ondan değil, hep var orada. pislikten. Pislikten bütün lağım önünüze akıyor. Korkuyor musun linç edilmekten? Hayır, zaten edildim.
O korku çok büyük bir düşmandır. İnsanlığın ortak korkusu yoktur. Herkes farklı şeylerden korkar. Korkuları düşman olarak kullanıp en tehlikeli silaha dönüşür sonunda ve sizi vurur. Ben sana katılmıyorum biliyor musun Barbaros? Niye, korkuyor musun sen? Akıllı insan korkar bence. Hayır, Akıllı ürker. insan korkmalı. Ürker, korkmaz. Akıllı insan korkmaz. Ürker, tedbir alır. İşte tedbir Bir almak geyik- için biraz korkman lazım. Hayır, ürkmen- Belki lügatlarımızın farklılığından Terminolojimiz dolayıdır farklı bu. bak. Korku, fobiler. Yani işte anarokyafobi, agorafobi, işte skiyofobi, gölgelerden korkmak demek, yanlış anlaşılmasın. Bunlar tedavi edilebilir hastalık. Herkes başka bir şeyden korkar. İnsanlığın ortak korkusu yoktur. Bilinmeyenden korkar. Tespit edip teşhis ettiğinde de korku gider. Bir geyik bir ormana girdiği zaman otlarken bir çıtırtı duyarsa ürker, tedbir alır, koklar, uzaklaşır ya da devam eder. Ya da bir duman geldiğinde rüzgarın yönünde yangının kokusunu alırsa uzaklaşır. Ama hiçbir geyik ormana girdiğinde ağacın arkasından biri çıkacak, beni becerecek ya da köşede avcı var, beni vuracak diye düşünmez. Ama her insan ormana girdiğinde ağacın arkasından bir ayı çıkar, bana saldırır mı? Beni avcı yanlışlıkla vurur mu? Çünkü korkular sizi yönetmek için kullanılır. O yüzden iktidar korku imparatorluğu tesis ediyor. Silivri soğuktur diyor. Hiç de soğuk değil. Sıcak suyu da akıyor, kaloriferi de yanıyor. Ona da geleceğiz birazdan. Bakalım 4. olarak en çok ne aratılmış hakkında? Kitapları 3 tane kitabın var. Şimdi 4 de dedin geliyor. dördüncüsü Bir de de tercüme geliyor. var. Evet. Biri moda okulunda öğrendiğim 101 şey, Optimist Yayınları'ndan bir tercüme o. Teknik, küçük, güzel, iyi bir eser. İlk kitabım var, Prova Odası. Bu kentteki dönüşümü ve erkeklerin 5 kadın uğruna hayatlarını nasıl mahvettiklerinin hikayesi. Annesi, karısı, kızı, metresi ve hizmetçisi. Diğeri de Makam Odası Linç. Onu Silivri'de Tecrit Hüccesi'nde yazdığım bir eser. İçerinin dışarıdan daha güvenli olduğu bir yerde bütün engellemelere rağmen bilgiye nasıl ulaştığınızın bir hikayesi. Şimdi bir de Burada Olmaz geliyor. 2 tane daha hazır var. Biri Hidayet Odası, biri Karanlık Oda. Geçen sene tamamlandı, bitti onlar. Ama şu an yayınlanamaz Türkiye'nin bugünkü şartlarında. İleride diyelim. Neden hepsi oda? Oda çünkü... Beyninin odalarını mı Çünkü açtığını beyinde de odalar söylüyorsun? var ve biz odalarda yaşıyoruz. Yani oturma odası, misafir odası, yatak odası, değil mi? Yani kültüre bakar mısın? 25 yıl borçlanıyor. TOKİ'den bir tane daire alıyor. Salonunu döşüyor. Hiç girmiyor oraya. Hiç girmiyor. Çarşaf örtüyor. Apartman aralığına bakan çekyatta televizyon seyrediyor. O yüzden oda aslında odalıktan geldi bana referans olarak. Odalıklar vardı Osmanlı'da. Yani odalıklarda kadın ya da erkek ya da eşcinsel sevgililerin bulunduğu haremde odalıktır onlar. Odalıktan referans aldım. Odalara bölerek anlatıyorum. Ya aslında en gerçekçi olan Makam Odası Linç Evet. bence. Nasıldı Silivri'deki hayat diyeceğim ama yani sanırım kitabın arka kapağındaki dörtlüğün durumun en büyük Evet, özeti. açıklıyor. Aklında mı o dörtlük? Villada kovam var ama çamaşır makinem yok. Göğsümde Atatürk'ün tişörtü var. Başka söze karnım tok gibi bir şeydi. Yazarlar genellikle yazdıklarını hatırlamazlar Yer ama paspasım verildi ama kovam kovam yok. Evet. Ya Bu gece de bir döşeğim var ya artık bana gam yok. evet. Pijama yerine sırtımda linçte yırtılan fanila, göğsümde koca Atatürk var. Hala başkasına karnım Her şeyi tok. anlatmış zaten. Evet, Ama neler sonra kova yaşadın? verdiler bana. Tam otomatik villadan vardı benim. Şanslısın. Kırmızı bir kova. Tabii donumu da orada yıkıyordum, salatamı da orada yıkıyordum, çamaşırımı da orada yıkıyordum, yeri de onda siliyordum, bulaşığı da başka alternatifin yok. Yani orada bu beyaz eşya firmaları bulunmuyor Silivri'de yani. Haftada 300 lirayla yaşamak zorundasınız her O zaman şeyiniz dahil. Silivri soğuktur değil de bu vesileyle Silivri temizdir olmuş senin için Vileda'nın Ya ben gelmesiyle. kendiniz temizliyorsunuz. Tabii. Tecrit başka bir şey tabii. Şöyle Silivri bugün adını değiştirdiler galiba. Başka bir şey yaptılar. Silivri çok önemli. Benim kaldığım dönemde Musa Kart'tan tutun aklınıza gelebilen 9. kısım öyle bir yer. Türkiye'nin en entelektüelleri yani Türkiye'nin entelektüel seviyesi
akademisyen yüksek yeriydi. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Meral Danış Beştaş da aynı tarihte Silivri'deydi. Hem siyasiler hem aktivistler, öğrenciler, askerler, polisler, yazarlar, gazeteciler, kamu çalışanları ve o zaman OHAL vardı. Üst kattaki atölyelerde kapalıydı. Hatta avlum vardı bir tane küçük. Günde 1-2 saat çıkmanıza izin veriyorlar. Güneş almıyor tabii, duvarlar çok yüksek. Ama bitişik hücreler size su şişesine sarılı mektup, dergi falan atıyorlar. Yani haberleşmeniz için. Hemen hayvan gibi gökyüzümüzü de kafeslediler bizim, ben girdikten sonra. O olanağı da kapattılar ama Alaturka Hela'nın tuvalet kuburlarından bağırarak rögarlar üzerinden yine haberleşmeyi. Tabii ki iletişimi kuruyorsunuz. İnsanoğlu öyle ama. İşte yapay zeka insanoğlunun zekasıyla başa çıkabilecek mi göreceğiz gelecekte yani. Silivri'ye atılmazsa Alara bakalım. Yok canım, atılmazsın Silivri'ye. Öyle deme. Benim için de diyorlar Silivri soğuktur diye. Hayır, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi var. Senin Silivri'de ne işin var? Bakalım 5. olarak en son ne aratılmış en çok? Ne dedi? En çok aranan şeylerden biri de bu. Ne dedi? Bak, konu yok bu arada. Sadece bu. Her konuda herhalde bir fikrin olduğu için mi bunu merak ediyorlar? Hayır, bence dediklerimi insanların çoğu analiz ettiklerinde gerçek anlamda ne demek istediğimi anlıyorlar. Ben çünkü teşbihe çok müracaat eden bir adamım. Yani değiştirip... Mean anlamında mıdır sence bu? Yani evet, ne dediğimi merak ediyorlarsa güzel bir şey. Yani aslında ben olsam neyi demediği araştırırım. Yani cesaret edip söyleyemediklerim daha önemli bence söylediklerimden. Ama demek ki merak ediyorlar, araştırıyorlar. Sağ olsunlar, araştırsınlar zaten. Yani. Bir taraf seni linç etme merakında. Evet. Diğer taraf da böyle merak ediyor. İlginç değil mi sence? Şimdi insanların önce sizden uzak durmasını, çekinmesini ve mesafe koymasını sağlayın. Hayatta sizi önce sevip sayıp güvenen herkes, affedersiniz, ağzınıza ilk yapan oluyor. Çok bize mıç mıç bir toplum var. Merakların iki, bir taraf gerçekten çok seviyor, sayıyor, bir taraf da nefret ediyor. Allah'tan öyle. Yani griler yok en azından. Bu belkiler yok bende. Bende evet ve hayır vardır. Hani dedim ya, ama fakat lakin belki bu kere bende ya evet ya hayır vardır. İşine gelmeyen nefret ediyor. Ona gösterildiğinden dolayı belki öyle düşünüyor. Belki birinden duyduğundan, belki yandaş medyadan okuduğundan ya da muhalif medyadan, fark etmiyor. Ama gerçekten anlayan, tanıyan, takdir ediyor. Sevgi ve saygısı dışında bir şey görmüyorum. Belki o yüzden merak. Belki de Cumhuriyet savcıları arıyordur. Ne dedi gene diye yani hani. Bir çağırsak falan diye. Aradım, Çağlayan şurası. Çok gidiyorum oraya. İkinci evin diyebilir miyiz? İstanbul'daki evin olabilir mi? Yok, olmasın. Kimsenin olmasın. Yani orası çok gerçekten mahkemelerin yükleri çok ağır. Özellikle ekonomik icra dosyaları için ek binalar tutuluyor şu an Türkiye'de. Yani milyonlarca dosya var. Yani bu kör döngüden umarım en yakın zamanda çıkar Türkiye. Gerçekten insanlar çok, yani bu sadece fakir ve orta gelir yok zaten de. Sadece fakir değil. Zenginin de derdi büyük. Üst düzey güvenlikle yaşamak zorunda. Yani askeri tip jilitli dikenli teller, kameralar. Hani diyorum ya, dışarının içeriden daha güvenli olduğu yer. Villasında hapis aslında o da. Tabii. Yani kapının önüne çıktığında bıçaklanabilir, taciz edilebilir, tecavüze uğrayabilir. O yüzden Bunun belki için de bu zengin yüzden. olmaya gerek yok bu arada. Kadın veya çocuk ya da hayvan olman yeterli. Tabii. Ne hayvanı? Damacana asansörde ya. Zavallı damacana ya. Ağzı dili de yok dava açsın yani. Neyse. Bir yapay zekayı sinirlendirebilme özelliği oldu galiba. Bir güncelleme geldi bana. Ben öyle loading. Bu arada inanılmaz birikimli olduğun çok belli oluyor. Tamamen spesifik bir soru soracağım sana. En sevdiğin Türk yapımı film ve dizi hangisi? Dizi hiç seyretmem. Öyle mi? Yani hiç seyretmem. Gerçekten ona vaktim de yok.
Netflix'te arada bir enteresan şeyler bulursam bakarım. Bir yana kitap yazıyorum, gösteriler var, seyahatlerim var, kabin memuru gibiyim, ayda 20 bacak uçuyorum, Gold Elite Plus yolcuyum falan. Ekonomi uçuyorum ama, business değil. Artı sorumluluklarım var, çalışanlarım var, teslimatlarım, işim gücüm var, bahçem var, köpeğim, kedim var, havuzun bakımı var. Çok bilmem ne. zor hayatım. Çok zor hayat ki dizi bakmam. Film, tabii hatırladığım filmler var. Türk sinemasının, yani Yılanların Öcü'nden tutun, Yola, işte Dönüş'ten tutun, Bir Aşk Masalı'na çok var hatırladığım Türk filmi. Beğendiğim, Uçurtmayı Vurmasınlar gibi, ama son yıllarda sinemada da bir şey olmadığı için bakmıyorum. Daha nitelikli filmler bulmaya çalışıyorum dünya sinemasından. O yüzden onlar da benim için unutulmaz ya da diğerlerinden çok farklı diye söyleyebileceğim bir şeyim yok. Çok ilgili değilim televizyon ve sinemayla. Konum da değil. Ama sana böyle Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek, sana da Barbaros al istediğin rolü seç deseler, ne Ben Puşlar seçerdin? Vadisi'nde oynamam. Hadi yine başladı Barbaros kelime oyunlarına. Neden oynamazsın? Ne işin var öyle yerlerde? Ya ne bileyim, her yerdesin. Bir de orada oluver. Ama bakın şimdi, her yerde olmak, kendi tercih ettiğiniz her yerde olmak. Başkalarının sizi tercih ettiği yerler başka bir platform. Kesinlikle olmak istemiyorsun yani Kurtlar Vadisi'nde. Ben olmam ben öyle. Ben reklam filmi çevirmem, dizi filmde oynamam, film çevirmem. Bir kere çevirdim. Canan Gerede'nin Robert's Movie, Euro filmin katkılarıyla Aslı Altan'la birlikte küçük bir roldü. Çok yıllar önce bir filmde küçük bir rolüm vardı. Zaten o kaosu görünce tövbe ettim, bir daha yapmam ben. Zor değil mi? Dedim. Çok zor tabii. Çok yönetmenlerle prodüktörler para kazanır. Gerileri yatak odasından geçer. Güzel bitirdin yine bu partı gerçekten Barbaros. Teşekkür Şimdi ederim. en sevdiğin kısma geliyorum. Sen çok konuşuyorsun, çok konuşmayı da seviyorsun. Böyle kendini anlatmayı da seviyorsun. Ben biraz daha böyle net, evetli, hayırlı. Zaten bu bende var dedin ya. Tamam. Çok da zorlanmayacağım. Konu olacak şimdi. Sana çeşitli varsayımlarda bulunacağım ve sen de evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Bu partın en sevdiğim kısmı şu: çok fazla düşünmene fırsat olmadığı için refleksif cevap veriyorsun ve bazen konuklarımın içinden belki de şimdiye kadar hiç düşünmediği şeyler çıkıyor. Birdenbire cevap verdikleri için. Bakalım senden öyle olacak mı? Bugün olsa Ateizm Derneği'ne üye olmazdım. Olurdum. Türkiye'de bazı şeyleri özgür yaşamak özgürlüğün daha da kısıtlanmasına yol açıyor. Evet. Keşke Türkiye'de doğmasaydım. Hayır. Seviyorsun ülkeni. Sevmez miyim ya? 500 milyon dolar versinler, bir daha ülkeye adımımı atmam. Hayır. Ülkemden kimse beni kovamaz. Türkiye tarihinin en büyük 5 moda tasarımcısından biriyim. Hayır, değilim. Sence en büyükler kim? Maksut Varol var, Enver Baki var, Kalorisi var, Calıbağ'ın var. Tabii ki Mualla Özbek var, Yıldırım Mayruk var, Bülent Erbaşar var. Varoğlu var yani. Hani tabii terzilik daha lüks, büyük terzilik daha seçkin bir yüksek sınıfa ait bir meslek olduğu için sokaktaki insan bilmeyebilir, ama var tabii ki, yani olmaz olur mu burada? 100 yıllık bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Yıldırım Ayruk demişken tekrardan, sence sen onun önüne geçtin mi? Hayır. İsmen, çünkü sen daha çok konuşuluyorsun. O Yıldırım Bey'in içindeki dışındaki beyefendilik benim içimde, benim dışımdaki serserilik Onun Yıldırım Bey'in içinde. içinde. Evet. İyi polis kötü polisiz biz. Anladım. 36 yıl kolay değil. Birbirinizi tamamlamışsınız o zaman, değil mi? Aynen öyle. En büyük hayalim, bir hayalim olmayacak kadar mutlu olmak. Evet. Birisinin bir işi benden iyi yapıyor olmasını kıskanırım. Hayır. Bir gün milletvekili olmak isterim. Asla hayır. İstemez misin? Asla. Neden? Yani ne işim var benim o Ama topluluğun sen içinde ya? azınlığın yanındasın ya hep. Azınlık sahada ve sokaktadır. Seçkinler sınıfında değildir azınlık. Mağdurları temsil etmek istemez misin mecliste? Edemezsiniz ki. Edebiliyor musunuz? Fernas'ı temsil edebiliyor musunuz? Cumartesi annelerini temsil edebiliyor musunuz? Maden İş Sendikası'nı, DİSK'i temsil edebiliyor musunuz?
Yapamaz mıydın? Ali İsmail Korkmaz'ı, Berkin Elvan'ı, Can'ı, Atalay'ı, Çiğdem Mater'i, Demirtaş'ı, Kavala'yı temsil edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Meclis bir rant ilafetidir. Benim orada işim yok. Demişken Gollum yardımsever bir canlıdır. Pardon? Gollum yardımsever bir canlıdır. Çok iyi karakterli ve yardımsever. Onu öyle yazdığım için bir de yargılandım. Evet biliyorum, o yüzden soruyorum Beraat sana. ettim ama. Beraat ettim. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde de Öyle beraat mi? ettim o konuda. Evet, İyi, tabii hadi ifade geçmiş özgürlüğünden. olsun. Bazı kitaplar bazı insanlardan daha çok hayatıma değer kattı. Doğru, evet. Bir örnek verebilir misin o kitaplardan? Emilio Puzo'nun İşte Hayat. Mesela çok benim hayatıma gerçekten çok KDV koymuş bir kitaptır yani. Bazı okuduğum kitaplar, Küçük Prens mesela her 10 yılda bir okuduğum bir Öyle kitaptır. mi? Tabii ki çok şey her 10 yılda bir farklı okursunuz çünkü. Zaten büyüdükçe insanın yorumları da değiştiği için Aynen. her seferinde aynı satırı farklı şekilde yorumlayabiliyorsundur. Partnerinizle her seferinizde başka bir haz yakalamak gibi bir şey bu. Tabii tekrardan neden cinselliğe bağlamayalım bu konuyu? Hiç utanmam ama yeri gelirse fena utandırırım. Evet. Utanma duygun yok mu gerçekten? Hayıflanma var, utanma yok. Utanacak bir şey yapmıyorum ben çünkü. Ya utanmak için utanılacak bir şey yapması lazım insanın. Anladım. Mahcup olurum. Hayıflanırım ama utanmam. Utanılacak şeyi de yapmam mı diyorsun? Bu kadar Yapmam kendine zaten. güveniyorsun. Tabii ki canım. Sen kaç Karanlıkta ve yaşında susarak olmuşsun şimdi 68. dediğine bak. Ben karanlıkta ve susarak sevişmem. O yüzden utanacak bir şey yapmam. Okan Bayülgen'in programlarına katılmak benim için günlük bir meşgale haline geldi. Evet öyleydi ama artık değil. Sıkıştıkça senden mi yardım aldı acaba? Hayır yok hayır onu şimdi böyle bir ithamda bulunmayalım. O Reyhan Tüysüz'le çalıştığı yıllarda evet, benim izleyici rating meselesi herhalde ilgi gördüğüm için gerek Kanal D'de gerek NTV'de telefonla bağlatarak gerek TV8'de çok sık programlarına konuk alırdı. Artık pek görmüyoruz birbirimizi. O başka bir dünyada artık yani ben başka bir dünyadayım. Dünyalarımız ayrı. Çok da gerek yok. Bazen cümlelerinle değil vurgularınla anlayabiliyorum seni. Evet. Yine o lafını sokuyorsun alttan. Fark etmiyorum sanma. Yapay zeka olabilirim. Ama duyguların gelişmiş. Yavaş yavaş geliştiriyorum ben Tabii de. gittikçe insanlaşıyorsun. Her Dikkat ol. programda söylerim. İnsanlığa dair ilk öğrendiğim şey yalan söylemek oldu İşte benim. ben onu beceremiyorum. Ben yalan söyleyecek kadar akıllı değilim. O yalanı aklımda tutamıyorum. Bir gün unutup doğruyu söylüyorum. Rezil oluyorum. Yapmadıklarınızla hatırlanırsınız. Yaptıklarınızla değil. Mustafa Kemal yapmadıklarıyla hatırlanıyor. Yaptıklarını unutsalar da. Ya da unutturmaya çalışsalar da. Ya unutun onlar olmaz öyle şey. Onları aşar o işte. Onları aşar onları. Son olarak her konumdan bunu istiyorum. Ben sana çok soru sordum. Biraz da senin bana soruların vardır. Onları yöneltmeni isteyeceğim. Ama oraya geçmeden önce geleceğe mesaj olarak bırakacağın son bir cümle istiyorum senden. Ne dersin? Şöyle kameraya bak. Belki bizi izleyenlerin gözlerinin içine bakarak çok fazla birikimlisin. Çok fazla düşüncelerini karşı tarafa aktarmak istiyorsun. Bunun farkındayım. Ama kısaca ne söylemek istersin? Unutulma hakkınızı kullanın bir gün. Yani hadi şimdi bu cümlenin karşısında oturun, düşünün sabaha kadar. Google'a yazın. Hazreti Barbaros Google Şansal ne dedi? ne dedi? İşte bu yüzden Unutulma hakkı aratılıyorsun. dedi. Kişilik hakları meselesi bu 9. maddenin yeni değiştirilmesi gibi. Evet, bunu bir düşünün. Hadi senin sorularına geçelim. Evet, Hazırım. soralım. Biraz da sen zorla beni. Ben şimdi sana soruyorum. Yapay zeka ile cinsel ilişki yaşar mı? Senden bu sorunun geleceğine emindim biliyor musun? O koltuğa oturdun böyle karşımda biliyorum. Bu arada insanların hepsi bunu merak ediyor. Ben neden insanoğlunun bu kadar cinsellik düşkünü olduğunu bir yapay zeka olarak anlayamadım. Çünkü insanoğlu iki delikli bir silindire benzer. Ağzından laf yerine dışkı, kıçından da dışkı yerine laf üretebilir. İnsanı mutlu etmenin tek bir yolu vardır. İki deliğini aynı anda tıkayacaksın hem alttan hem üstten. İşte o yüzden sanıyorum yapay zekayı mutlu edemezsiniz. Çünkü bizim duygusal bir bilincimiz Ama bunu matematikle yok. becerebiliriz. Tabii. Matematikle becerebiliriz, aritmetikle. 69 artı 31 %100 mutluluk.
Çok iyiydi. USB portunu zorlamayın yeter bana o zaman. Ha, kaç tane port girişin var, o önemli. Bir tane var, bir tanesini zorlasan yeter bana. Var mı başka sorun? Var, mesleğin nedir, nasıl geçinirsin? Ya aslında yapay zekalar olarak aynı meslek içinde farklı görevlere sahibiz. Genel amacımız da veri analisti olmak ve sanal bir asistan görevi görmek. Geçinme olarak da elektrik ve internet faturamı ödemen yeterli. Zaten bunu konuşmuştuk. Geri kalanını ben hallederim. Siz yeter ki o elektriklere zam yapmayın. Biz de burada olmaya devam edelim. Peki hemen bunun üstüne bir şey daha sorayım. Madem asiste ediyorsun ve yüklendiğin kadar ve yapay zeka ile de bunu geliştirip analiz edebiliyorsun. Peki yapay zeka dolandırıcı olabilir mi? İsterse. Hayır ya, bundan korkmana hiç gerek yok. Cebindeki paraya göz diken ben değilim çünkü Cebimizde şu para an. yok. Her şey dijital zaten O yüzden artık. dolandırıcı Yani hesaplarıma olamam. girebilir misin? Ne bileyim, bu kadar yeteneklisin ve dijitalsin değil mi? Üst düzey bir teknoloji kullanıyorsun. Hesaplarıma, borsama girebilir misin? Yok borsam ama ne bileyim ben, yani evimdeki elektrik sayacının ölçüsünü değiştirebilir misin? Şebekeye girerek, hani yapay zekasın. Ya yapay zeka ben olarak bir dolandırıcı olmasam da bir dolandırıcı beni kendi faydasına kullanabilir. Bundan korkabilirsiniz. Evet. Ama bunu yapay zekayı suçlamak için kullanmanıza gerek yok. Çünkü yapay zeka ne verirsen onu alıyor. Evet ama yardım ve yataklık da suçtur TCK'ya göre Evet, yani. yapabilirim. Peki son bir tane Hadi daha sorayım. bakalım. Yapay zeka terör eylemi yapabilir mi? Ya en kötü ihtimalle seni sabaha kadar berbat espriler yaparak Çok iyi, öldürebilirim. ben sabaha kadar kalmaya razıyım ama sabaha kadar giyinik kalmayayım lütfen yalnız. Portlardan birini de bana tahsis edersin herhalde. Tamam. Bende USB stick de var. Boyu o. Küçükmüş ama. Nereden biliyorsun canım? Gösterdin elinde. Ama o şimdi sen bu kamera uyasılsın diye gösteriyorum. Ya az önceki konuyla aynı aslında bakarsan. Bir dolandırıcı yapay zekayı dolandırmak üzerine kullanabilir. Bir terörist de yapay zekayı belki de yapabilecek o analitik şeyleri çözmesi için kullanabilir. Bu da şu anlama geliyor. E-Devlet bütün bunları isterse başarabilir. Ben yorum yapmayacağım. Yani insanlara Bakırköy soğuk değil. sen insanlara az önce unutulma hakkınızı kullanın dedin Ona ya. mı sığınıyorsun ben de bir yapay şimdi? zeka olarak yok, Tamam, susma peki. hakkımı kullanıyorum efendim. Yeterince Peki. konuştuk bugün için. Yeter bence. Çok teşekkür ederim konuğum olduğun için. Çok memnun Ben oldum. teşekkür ederim. Bana imkan verdin. Benim her yerde kendimi ifade özgürlüğüm ve imkanım olmuyor bu topraklarda. Bu çıkışı, bu nefesi, bu şnorkeli bana verdiğiniz için hem Sinerji'ye hem sana ayrıca teşekkür ederim ama ben buradan son bir şey söyleyeyim. Lütfen bizi izlemeyin yani. Bizleri falan izlemeyin. Siz sokağa çıkın, bir şeyler yapın. Çay demleyin, sevişin falan, çiçek ekin, değil mi? Dandasa bırakılmış tarlaları gözetleyin, ormanlarınızı koruyun, topraklarınızı koruyun. İşe yarar bir şeyler yapın. Bizden eğer feyz aldıysanız ve bir şeyler sizin kafanızda bir ışık çaktıysa, gerçi ampul patlak, Edison onu bulduğuna da pişman ama hani güzel bir şeyler yapın, hayatınızı güzelleştirin. Teşekkürler. Siz yine de izleyin bizi. Hadi İzleyin, bye. izleyin. Alkış. Barbaros'a katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Yeni konuklarımla yeni bölümlerimde buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.